Mezopotamya'da krallar surların arkasına saklanırdı. Her şehir kendi tanrısına, kendi kralına, kendi ordusuna ve kendi gururuna güvenirdi. Ur, Uruk, Kiş, Lagaş, her biri kendini dünyanın merkezi sanıyordu. Ama sonra bir adam geldi. O adam şehirleri sadece fethetmedi, savaşın kurallarını değiştirdi. Surları yıktı, kralları zincire vurdu, orduları parçaladı ve Mezopotamya'ya şunu gösterdi. Bir kral sadece kendi şehrinin efendisi olmak zorunda değildi. Bir kral bütün dünyanın korktuğu adam olabilirdi. Onun adı Sargon'du. Ama Sargon'un hikayesi bir tahtta başlamadı. Bir sarayda, altınlarla çevrili bir beşikte de başlamadı. Rivayete göre onun hikayesi Fırat Nehri'nin azgın sularında kamıştan yapılmış küçük bir sepetin içinde başladı. Musa anlatılarından çok daha önce, Roma'nın kuruluşundan yaklaşık 1500 yıl önce Mezopotamya'nın bereketli topraklarında bir bebek nehre bırakıldı. Daha sonra yazılan Akkad efsanelerine göre annesi tapınakta görevli gizli bir rahibeydi. Doğurması yasaktı. Bu yüzden bebeğini ölümden kurtarmak için onu ziftle sıvadığı bir sepete koydu ve nehrin insafına bıraktı. O sepet akıntıyla sürüklendi ve bir gün sarayın bahçıvanı olan Akki adında bir adam tarafından bulundu. Akki bu çocuğu evlat edindi. Ona toprağı öğretti, sabrı öğretti, hayatta kalmayı öğretti. Ama o çocuk büyüdükçe içinde toprağın sessizliği değil, savaş meydanlarının gürültüsü yükselmeye başladı. Zekası keskinleşti, bakışları sertleşti. İnsanları dinlemeyi, emir vermeyi ve fırsatı gördüğü anda harekete geçmeyi öğrendi. Bir gün Kiş krallığının hükümdarı Urzababa'nın dikkatini çekti ve saraya girdi. Görevi basit görünüyordu. Kralın şarap sunucusuydu. Ama bu görev onu hükümdarın en yakınına taşıyordu. Kralın masasına, savaş konuşmalarına, gizli kararlara ve sarayın karanlık oyunlarına en yakın yerde duruyordu. Sargon artık sadece bir bahçıvanın evlatlığı değildi. Sarayın içinde yükselen sessiz bir gölgeydi. Askerler onu dinliyordu. Halk onun adını konuşuyordu. Saray koridorlarında onun yükselişi fısıldanıyordu. Ve Urzababa bunu fark etti. Çünkü bir kral için en büyük tehlike bazen dışarıdaki düşman değildir. Bazen en büyük tehlike kendi yanında duran ve halkın gözünde büyüyen başka bir adamdır. Urzababa Sargon'dan korkmaya başladı. Rivayete göre onu ortadan kaldırmak için sinsi bir plan yaptı. Sargon'u Uruk kralı Lugalzagesi'ye bir barış mesajı götürmesi için elçi olarak gönderdi. Ama mesajın içinde barış yoktu. Ölüm vardı. Gizli mesajda şu yazıyordu: "Bu mesajı getiren adamı hemen öldür." Sargon, kendi kralı tarafından ölüme gönderilmişti. Ama tarih bazen ihanet mektuplarını bile bir adamın kaderine çevirmeyi bilir. Lugalzagesi neden bilinmez, Sargon'u öldürmedi. Sargon döndüğünde artık eski Sargon değildi. Kendi kralını devirdi ve tahta oturdu. Artık o, Kiş'in yeni hükümdarıydı. Ama Sargon sıradan bir kral olmak için doğmamıştı. Çünkü Sargon'un gözü Kiş topraklarından çok daha uzaklardaydı. Bu tarz tarihi belgesellerin devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Karşısında dönemin en büyük fatihi duruyordu. Uruk kralı Lugalzagesi. Lugalzagesi 50'den fazla Sümer şehrini birleştirmişti. Kendisini Sümer'in tek hakimi gibi görüyordu. Surlar onun adını taşıyor, şehirler ona boyun eğiyor, krallar onun gölgesinde titriyordu. Eski dünyanın yenilmez gücü gibi görünüyordu. Ama Sargon eski dünyaya boyun eğmeye gelmemişti. Onu yıkmaya gelmişti. İki büyük güç karşı karşıya geldi. Bir tarafta Sümer'in ağır savaş düzeni vardı. Savaş arabaları, kalın zırhlar, şehir devletlerinin eski alışkanlıkları. Diğer taraftaysa Sargon vardı. Daha hızlı birlikler, daha çevik askerler, okçularla desteklenen yeni bir savaş anlayışı. Sargon savaş meydanına sadece asker getirmedi, yeni bir fikir getirdi. Düşmanı beklemek yerine onu hareket halindeyken parçalamak, ağır birlikleri yıpratmak, okçularla mesafeden ezmek, sonra hızlı birliklerle son darbeyi indirmek. Sümer askerleri daha ne olduğunu anlamadan
Akkad okları üzerlerine yağmaya başladı. Savaş arabalarının gürültüsü bağırışlara karıştı. Toz bulutları yükseldi. Kalkanlar kırıldı. Surlarına güvenen krallar açık savaş meydanında çaresiz kaldı. Sargon'un ordusu yenilmez denilen Lugal Zagesi'yi paramparça etti. Ama Sargon sadece kazanmak istemiyordu. Herkesin görmesini istiyordu. Bu yüzden Devrik Kralı boynuna tahta bir tasma taktırarak kutsal tapınağın kapısına kadar zincirlerle yürüttü. Eski düzen bitmişti. Sümer krallarının çağı sona eriyordu ve yeni çağın adı Akkad olacaktı. Sargon şehirleri birer birer ele geçirmeye başladı. Ama ondan önceki fatihlerden farklıydı. Diğer krallar bir şehri yağmalar, para çalır ve geri çekilirdi. Sargonsa geri çekilmedi. Çünkü onun amacı sadece ganimet değildi. Onun amacı kontrol etmekti. Bir şehrin surları sadece taş duvarlardan ibaret değildi. O surlar, o şehrin gururuydu. Bağımsızlığıydı. Kendi kralına, kendi tanrısına ve kendi kaderine sahip çıkma iddiasıydı. Sargon bunu biliyordu. Bu yüzden gittiği yerde sadece kapıları kırmadı. Şehirlerin özgürlük fikrini de kırdı. Surları yıktı. Yerel kralları görevden aldı. Onların yerine kendi valilerini atadı. Artık şehirler kendi başlarına karar veremeyecekti. Vergiler, emirler, askerler ve yasalar tek bir merkeze bağlanacaktı. Sargon savaş meydanında kılıçla kazandığını yönetimde valilerle sabitledi. İşte onu sıradan bir fatih olmaktan çıkaran şey buydu. O sadece toprak almadı. Farklı dilleri, farklı halkları, farklı tanrıları ve farklı şehirleri tek bir iradenin altına aldı. Kendi iradesinin. Ve bu iradeye bir başkent verdi. Agade, yani Akkad. Sargon'un kurduğu bu görkemli başkentin tam yeri bugün hala kesin olarak bilinmiyor. Bir zamanlar Mezopotamya'nın kalbi olan şehir, şimdi tarihin sisleri arasında kayıp. Sargon'un sınırları Mezopotamya ile sınırlı kalmadı. Bazı anlatılara göre orduları Akdeniz kıyılarına kadar ulaştı. Kıbrıs'a kadar uzanan seferlerden söz edildi. Kuzeye yürüyüp Anadolu'nun içlerine, Toros dağlarına kadar geldiği anlatıldı. Gümüş yolları, ticaret hatları ve zengin şehirler onun dikkatinden kaçmadı. Çünkü Sargon için savaş sadece toprak almak değildi. Savaş, zenginliği kontrol etmekti. Bu yüzden onun imparatorluğu Basra körfezinden Anadolu'ya kadar uzanan devasa bir güce dönüştü. Ama böyle bir gücü elle tutmak kolay değildi. Çünkü Sargon'un fethettiği şehirler onu sevmiyordu. Ona boyun eğiyorlardı. Ve boyun eğen her şehir ilk fırsatta yeniden ayağa kalkmak için bekliyordu. İşte bu yüzden onun gerçek gücü savaşın hiç bitmediğini anlamasındaydı. Sargon'dan önce ordular çoğu zaman tarım mevsimi bittikten sonra toplanan köylülerden oluşurdu. Ama Sargon bunu değiştirdi. Onun 5400 kişilik, yılın her günü savaşa hazır, maaşlı ve profesyonel bir koruma ordusu vardı. Kitabelerde Sargon bu durumdan şöyle bahseder. 5400 asker her gün benim huzurumda ekmek yer. Bu cümle basit görünebilir ama aslında bir devrimi anlatır. Bir şehir isyan ettiğinde asker toplamak için aylarca beklemesine gerek yoktu. Emir verilir, ordu yola çıkardı ve isyan daha büyümeden ezilirdi. Bu ordu dönemin en ölümcül silahlarından biri olan kompozit yayı kullanıyordu. Boynuz, ahşap ve sinirden yapılan bu yaylar basit yaylardan daha güçlüydü. Akkad okçuları düşmanı uzaktan yıpratıyor, savaş meydanını daha yakın dövüş başlamadan şekillendiriyordu. Sümer askerleri ağır zırhlarıyla ilerlerken Akkad okları gökten yağmur gibi iniyordu. Sargon'un savaş düzeni eski şehir devletlerinin alıştığı düzene benzemiyordu. Daha hızlıydı, daha sertti, daha acımasızdı ve en önemlisi durmuyordu. Ama Sargon biliyordu ki sadece orduyla imparatorluk yönetilemez. Çünkü kılıç bir şehri alır ama haber ağı o şehrin ne zaman isyan edeceğini önceden söyler. Bu yüzden Sargon, merkezi haberleşme ve istihbarat düzeninin en eski örneklerinden biri gibi çalışan bir ağ kurdu. Kil tabletler üzerine yazılan emirler, raporlar ve uyarılar özel kuryelerle taşınıyordu. Uzak şehirlerde olan biten başkente ulaştırılıyordu. Bir valinin sadakati, bir rahibin fısıltısı, bir şehrin huzursuzluğu, bir isyan söylentisi. Hepsi Sargon'un kulağına gidebilirdi.
Ve Sargon bir isyanın büyümesini beklemezdi. Onu daha doğarken boğardı. Sargon'un sistemi bunları bilmek için kurulmuştu. O sadece düşmanın ordusuyla savaşmadı. Düşmanın umuduyla da savaştı. Ama Sargon sadece acımasız bir savaşçı değildi. Aynı zamanda halkın zihnini iyi okuyan zeki bir siyasetçiydi. Sümer halkının kendisini sadece yabancı bir işgalci olarak görmesini istemiyordu. Çünkü bir halk seni sadece korkuyla kabul ederse ilk zayıf anında sana saldırır. Bu yüzden Sargon Sümer tanrılarına saygı gösterdi. Tapınakları zenginleştirdi. Rahipleri tamamen karşısına almak yerine dini gücü kendi tarafına çekmeye çalıştı. Tahta geçince kendine Şarrukin adını verdi. Bu isim Akkadca'da meşru kral anlamına geliyordu. Bu bir propaganda hamlesiydi. Sargon halkına şunu söylüyordu. Ben buraya sadece kılıçla gelmedim. Ben tanrıların seçtiği gerçek kralım. Bu mesajı daha da güçlendirmek için kızını kullandı. Kızı Enheduana'yı Sümer'in en büyük tanrılarından biri olan Ay tanrısının tapınağına baş rahibi olarak atadı. Enheduana genellikle dünya tarihinde adı bilinen ilk yazar ve şair olarak kabul edilir. Yazdığı ilahilerle Sümer ve Akkad tanrılarını aynı gökyüzünün altında birleştirdi. Sargon'un kılıçla kazandığı imparatorluğu, Enheduana'nın kalemi ve dinin gücü sabitledi. Bu yüzden Sargon'un gerçek dehası burada ortaya çıkar. O savaş meydanında acımasızdı ama sarayda hesapçıydı. Ve herkesin aklına aynı fikri kazıdı. Sargon sadece bir kral değil, Sargon düzenin kendisi. Ama hiçbir imparatorluk sonsuza kadar sessiz kalmaz. Sargon yaşlandığında boyun eğdirdiği şehirler yeniden kıpırdamaya başladı. İmparatorluğun dört bir yanında isyanlar çıktı. Çünkü insanlar eski özgürlüklerini geri istiyordu. Yerel kralların soyundan gelenler, rahipler, savaşçılar ve şehir halkları fırsat kolluyordu. Yaşlı Sargon artık gençliğindeki gibi savaş meydanlarına yıldırım gibi inemiyor olabilirdi. Ama hala Sargon'du. Kitabeler, onun hayatının son yıllarında bile tahtını korumak için savaştığını, isyancıları sarayının duvarları önünde ezdiğini anlatır. Milattan önce 2279 civarında öldüğünde bu düzen hemen yıkılmadı. Tam tersine onun ölümünden sonra imparatorluk bir kez daha sınandı. Tahta geçen oğulları Rimuş ve ardından Maniştuşu babalarından kalan toprakları elde tutmak zorundaydı. Bu hiç kolay değildi. Çünkü Sargon'un boyun eğdirdiği şehirler onun ölümünü bir fırsat olarak gördü. Eski kralların soyundan gelenler ve bağımsızlığını geri isteyen şehirler yeniden ayaklandı. Sargon'un oğulları bu isyanları sert biçimde bastırdı. Akkad tahtı artık sadece fetihlerle değil, sürekli baş kaldıran şehirleri kontrol altında tutmakla da uğraşıyordu. Bu Sargon'un kurduğu imparatorluğun ne kadar büyük ama aynı zamanda ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyordu. Fakat hikaye burada bitmedi. Sargon'un torunu Naram-Sin döneminde Akkad gücü bir kez daha zirveye çıktı. Naram-Sin sadece büyük bir kral olmakla yetinmedi. Kendisini sıradan hükümdarların üstünde tanrıların seçtiği özel bir varlık gibi göstermeye başladı. Onun döneminde Akkad orduları yeniden uzak topraklara yürüdü. İmparatorluk tekrar korku, güç ve ihtişamla anıldı. Yüzyıllar geçti. Akkad zayıfladı. Şehirler el değiştirdi. Yeni krallar doğdu, yeni imparatorluklar yükseldi. Ama Sargon'un adı unutulmadı. Ondan 1000 yıl sonra bile Asur ve Babil kralları onun başarılarını taklit etmeye çalıştı. Bugün arkeoloji dünyasında Sargon denince akla gelen en meşhur imgelerden biri, çoğu zaman ona yakıştırılan o bronz Akkad kralbaşıdır. Gözleri oyulmuş, kulakları kesilmiş, yüzü parçalanmıştır. Sanki düşmanları onun hatırasından bile intikam almak istemiştir. Sargon yaşarken şehirleri kör etmişti. Yüzyıllar sonra düşmanları da onun heykelini kör etti. Ama bir şeyi yok edemediler: adını. Peki sizce Sargon'u tarihin ilk gerçek imparatorlarından biri yapan şey neydi? Ordusunun acımasızlığı mı? Savaş meydanındaki zekası mı? Yoksa şehirleri sadece fethetmeyip onları tek bir iradeye bağlaması mı? Eğer o nehirdeki sepet hiç bulunmasaydı, dünya tarihi nasıl şekillenirdi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve bu tarz tarihi belgesellerin devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Tarihle kalın.
Hoşça kalın.